Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. İpim şöyle az ince bir ip, 100 gram, 360 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. Şöyle bir iki sıra haroşa lastik yaptım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmek bir model için, 9 ilmek bir model için en sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Böyle 9, 9, 9 diye ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp daha sonra en sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Model 6 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şöyle. Birinci sıramızı düz örerek tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Şöyle ben yerlerini değiştirdim. 2 ilmeği ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra bir düz, bir ilmek artırma, tekrar 2 düz. Daha sonra da bu 2 ilmeği sola doğru kestim. 9 ilmekle bakın burada modeli bir model buraya kadar yani. Şöyle. Şimdi yine sağa doğru keselim 2 ilmeğimizi. 2 ilmeği bir aldım. Sağa doğru düz örerek kestim. Bir burada 2 ilmek düz örelim. Sağa doğru kestikten sonra 2 ilmek düz. Bir ilmek artırma, bir ilmek düz. Bir ilmek artırma, 2 ilmek düz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği de sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz. Bir düz ilmekten sonra şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Yerlerini değiştirdim ve ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım.
3 ilmek düz. 3 ilmek düz ördükten sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bakın 9 ilmekte yaptığımız işlem bu. Şimdi yine burada bir düz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi ben yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Şöyle. Devamında bir artırma yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Ve sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Evet, 6. sıramızı da ters örerek tamamlayalım. Evet, 6 sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş oldum. Bakın model şöyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. İsterseniz bir kez daha kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Önce ben yerlerini değiştiriyorum. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bunun ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Şöyle ortaya geldim. Bir artırma, daha sonra bir düz ilmek, bir artırma, 2 düz ilmek örelim ve sıradaki 2 ilmeğimizi de sola doğru keselim. Sağa doğru 2 ilmeğimizi keselim. Düz örerek 2 ilmeği bir aldım, sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek düz örelim. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi de sola doğru keselim. Sıra sonunda kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay, çabuk ilerliyor. Yani örgüye yeni başlayanlar bile dikkatli izleyerek hemen başlayabilirler. Videoyu atlatmadan izleyin. Bütün püf noktalarıyla uygularsanız modeliniz düzgün bir şekilde çıkacaktır. 4. sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Yine ajurlu kısmı yapacağız burada.
Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İkisini bir aldım. Sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma, 3 ilmek düz şimdi. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Burada bir artırmadan sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Daha sonra bir ilmek düz. Yine bir düz ilmek örelim. Sıradaki 2 ilmeğimizi yerlerini değiştirerek sağa doğru keselim. Burada bir artırma, 3 ilmek düz örelim. Artırmadan sonra 3 düz. Tekrar bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli 2 kez kurduk. Bakın, model 6 sıradan oluşuyor. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. İlmek sayımızda 9 ve 9'un katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle bir parçada daha önce hazırladım. Bunu da yine aynı birkaç sıra haroşa lastik üzerine başladım. Model lastik istiyor. Yoksa kıvrılma olur. İstediğiniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Şöyle bakın, hafif dilimli dilimli duran bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5 model üzerine başladım. Yani burada 47 ilmek kullandım. Evet, 47 ilmeğin üzerine modelimi başladım. Model böyle devam ediyor. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Daha uygun yani yetişkin örgülerine. Yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabilirsiniz. Bluz yapımında, etol şal yapımında onlara uygun ipler tercih edersiniz. Gayet güzel olur. Şöyle bırakıyorum modelimizi. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.